Sence dünyada en çok piramidin bulunduğu ülke hangisi? Egypt mi? Mısır değil. Ne ülke? Meksika. Gerçekten mi? Kaç piramit? 430 tane piramit var. Wow! Herkese merhabalar. Bugün sizlere Teotihuacan antik kentini göstereceğiz. Teotihuacan. Hola. Thank you. Gracias. Ticket. Buradan bilet alınıyor. Video çekme ücreti de var. Bilet de 80 kişi başı. Yani 4 dolar. Hola. Dois por favor. No, And- son 160 y para grabar. Sí. Para video también. Sí. Gracias. Böyle giriyoruz. Gracias. Gracias. Sonido del jaguar. Ya WhatsApp. No, gracias. Böyle garip sesler çıkarıyorlar. Antik kente özel döneminde böyle seslerle ayin yapılıyormuş. Evet. Bu arada böyle bilet aldık. Biletler toplam kişi başı 80 yapıyor giriş, yani 4 dolar. Video çekme 2 dolar, yani toplam 10 dolar verdik giriş için diyoruz. Hello guys, are you going to grab a guide? Any explanation? Thank you so much. Entrada. Entrada. Ay, mes. Hola. Dois. Gracias. Gracias chicos, guía para su Gracias. tour, información. Böyle satıcılarla başladık abi güne. Burası sabah 7'de açılıyor. Şu an sabah 9. Ve şu an koronadan dolayı sadece 300 kişi alıyorlarmış toplamda. Ancak zaten insan olmadığı için çok da fark etmiyor. 300 kişi geçerse kapıda diyorlarmış 300 kişi oldu, almıyoruz diyorlarmış, bırakıyorlarmış, haberiniz olsun. Bu Aquagat. Aztek için Aquagat. Tanrı. Antik şehrimize böylece giriyoruz. Bak, satıcı abiler direkt baskılıyor. Al al. 80 kilometre karelik alana giriyoruz. Giriyoruz. Bu gördüğünüz Quetzalcoatl ve zamanında Azteklerden önce, milattan önce 300'lü yıllarda burada tanrıları yaratan bir tanrı olduğuna inanıyorlarmış. Yılan bedeninde kuş tüyleriyle birlikte bir tanrı tiplemesi. Bu da Hazreti İsa'dan 200 yıl sonra yapılmış. Şu ta ileride gördüğünüz Ay Tapınağı, hemen sağında ileride de Güneş Tapınağı var. Gidelim oraya doğru, hepsini anlatacağım size. Çok ilginç hikayeleri var. Şu da antik kentten yıkılmış bir yapı ve burada kullanılan taşları göstermişler. İspanyolcası yazıyor, bilmiyorum ama basaltı sanırım biliyorum. Toba Andesita Tezontle kullanılan taşlar antik kentin yapımında. Ve bu taşlar milattan önce 300'lü yıllarda falan kullanılıyor. Yani 2500 yıl öncesinde kullanılan taşlar inşaat için. Şu yürüdüğümüz yol buradan şuraya kadar 2.2 kilometre ve asfalt dökülmüş. Bundan sonrasında 3 kilometre daha var. İleride gördüğünüz Ay Tapınağı'na doğru ve bu yola ölülerin yolu diyorlarmış geçmişte. Neden? İnsanları kurban etmek için buradan Ay Tapınağı'na kadar yürütüyorlarmış. Ondan sonrasında da tanrılar için kurban ediyorlarmış. Çok sad. People walking this road for die. Teotihuacan antik kentinin burada olma sebeplerinden biri de şu nehir. Eskiden nehrin kenarına kuruyorlarmış böyle şehirleri. Bu sebeple nehre kurmuşlar, ancak bu zamanda nehir kurumuş. Nehir yok artık. Çünkü 2000 sene geçmiş yani. Evet, her şehir nehirdaki. Bu ne? Su yolu. Bak, o dönemin yapıları, şu taşlar, o size gösterdiğim taşlar kullanılmış. Sanki bir restorasyon var arada ama şu tepedeki değil. Bunu tapınakta daha rahat görebiliriz. Ve ölülerin yolu devam ediyor. Ölüler buralardan geçiyormuş zamanında. Bak, burası ilk aşama. Sanırsam zamanında buraları böyle bölge bölge yapıp belli bir aşama, yani böyle adım adım ilerleyip belli bir ayinden geçip ondan sonra Ay Tapınağı'na varıp kurban ediliyorlarmış. Biz de şu an ilk bölgeden geçiyoruz ve ikinci bölgeye doğru ilerliyoruz. Şöyle hemen hızlıca göstereyim size. Bu da ikinci alan. Böyle böyle bayağı alan var, ilerliyor. Ve zamanında İspanyollar burayı keşfettikleri zaman her yer kan kokusu
diye bir not düşmüşler burası için. Her yer kan kokusuymuş. Ve o dönem kendilerine has bir tasarımları da var. Böyle büyük taşın etrafına küçük küçük taşlar koyup yapmışlar tapınakları. Burada da aynı şekil, burada da aynı şekil. Yani büyük taşın etrafını küçük taşlarla desteklemişler. Belki de bunca yıl ayakta durma sebeplerinden biri de budur. Bak buralarda anlatıyorlar. Plaza B. A'yı geçtik, B'ye geldik. 3723 metrekareymiş. Plaza A'dan C ile arasındaymış. Bak şu sanırım su tünelleri. İki bölge arasındaki suyu geçirmek için. Diğer tarafa buradan emekleyerek bile geçiliyor yani. Taşlar yine eski. Devam ediyoruz. Burası da C bölgesi. Her bölgede böyle satıcı abiler var. Bak müzik sesi falan çıkarıyorlar. C bölgesi. Bak su kanalı devam ediyor. Üstünü kapatmışlar. Yani adamların teknolojisinde varmış yani. Burayı su doldurmama, kan doldurmama, kanı suyu boşaltma gibi düşünceleri. Zaten o dönemin planlanmış tek şehri. Adamlar planlamış da yapmış burayı. Baksana ne güzel. Taşları öyle üst üste koymuşlar gibi duruyor ama bir düzeni var. O tepe yıkılmış yani. Şöyle biraz daha üçgenimsi görebilirsiniz şeyi. Ama bazı taşlar fırlamış. Herhalde tırmanmak için şu taşları biraz çıkık yapmışlar yukarı gidebilmek için. Bir de bu taşların çoğu da volkanik taş. Bu çevrede bir volkanik arazi var. Yani volkanik bir dağ var. Büyük ihtimal zamanında patlamış ve taşlar buraya gelmiş. Bakın delikli delikli volkanik taş. Bak burada 4 tane kolon tarzı taş var böyle dikine. Yıkılmış ancak. Buranın, bu bölgenin neden yapıldığını, kimlerin yaptığını hiç kimse bilmiyor. Bir anda böyle keşfedilmiş. Aztekliler tarafından önce, sonra İspanyollar tarafından. Şimdi biz. Güneş Tapınağı dünyanın en büyük 3. tapınağı. Amerika'nın ise 1. tapınağı. Yani Amerika kıtasının. Boyu 71 metre, genişliği 225 metre. Ay Tapınağı'na göre kat kat büyük. Ve şöyle bir bilgi daha vereyim. Güneş Tapınağı'nı sadece gün içerisinde yapıyorlar. Ay Tapınağı'nda gece içerisinde yapıyorlar. Yani güneş battıktan sonra Ay Tapınağı'na devam ediyorlar gün doğana kadar. Güneş doğduktan sonra batana kadar da Güneş Tapınağı'nı yapıyorlar. Ve zamanında buralar, yani şu küçük tapınak mı diyeyim, ev tarzı şeyler mi diyeyim, sauna ve market olarak kullanılıyormuş. İnsanlar alışverişini yapıyormuş ve sauna olarak kullanıp duşunu alıyormuş buralarda. Şimdi bu yüzden korona bu kaparı we cannot climb the sun pyramid, but best or önce can climb the sun of the pyramid. This is a 250 stair. It's so hard to climb, but if you climb, if you reach to the up, you can see all of the area. So wide view. Bu çok büyük şehir. Abi Güneş Piramidi ve burada aslında kurban vermiyorlarmış. Sadece o dönemin kralı ara ara tepeye çıkıp tanrılara dua ediyormuş ve tepeden buradaki insanları tek tek görebiliyormuş. Yani kontrolü de öyle sağlıyormuş. I cannot imagine when people see this pyramid, they can feel so scared because they know that they will die soon. I think when they walk, they watching all the city, which one they will live. They pray, they do something. Yeah. Say bye bye to family. Abi eskiden bu yolda yürüyenlerin ölüme yürüdüğünü hayal edebiliyor musunuz? Gittiklerinde kurban edilecekler ve son 5 kilometre yürüyüp ölüyorlar tepede. Bir de eskiden bu Maya filmleri vardı, hatırlıyor musunuz? Böyle yabancıları alıyorlardı, kurban etmek için bağlıyorlardı falan. O hesaplar buralarda dönüyordu işte. Burası da Ay Tapınağı. İnsanların katledildiği yer. Öldürüldüğü, kurban edildiği yer. Ancak size söylediğim gibi burası kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor burasının. 1500 yılının öncesinde kimlerin burada olduğunu, nasıl bir anda yok olduğunu kimse bilmiyor. Tek bilinen 1500'lü yıllarda Azteklilerin buralarda olduğu, yani birkaç yüzyıl öncesinde Aztekliler burayı keşfediyor ve burada ayinlerine, ritüellerine devam ediyor. Yani insan öldürme ritüellerine devam ediyor, kurban etme ritüellerine. Şimdi diyeceksiniz, peki önceden insanlar öldürülüyor muydu? Evet. Neden? Burası Mezoamerika kültürü diye geçiyor. Yani şöyle düşünün, İslamiyet'in öncesinde Hristiyanlık vardı, ondan öncesinde Yahudilik vardı. Yani bu üç dinin de aslında aynı elden geldiğini biliyoruz. Mezoamerika'daki kültür de aynı şekilde. Yani 1500 sene öncesinde aslında burada bir din vardı, bir ritüel vardı. 2000 belki 3000 sene öncesinde de aynıydı. Ancak Azteklilerin burada son yaşayan uygarlık olduğu bilindiği için biraz onların üzerine kalmış gibi. Ama burası Azteklerin öncesinde de insan kurban etmek için kullanılıyordu. This pyramid is more shorter than Sun Pyramid. Ama bu piramit daha zor. Çünkü stair is so high. That's why when you climb in here, you need to climb like this.
The meaning is be humble to the God. İspanyolcası da Piramide de la Luna diye geçiyor. Yani Luna ay demek. Bak burada çıkan sesi de abi yapıyor. Burada satıyor herkes bu sesi. Zamanında ayinlerde kullanılıyormuş. Öyle biraz kaplan sesi veriyor insanlara. Korkutucu, ürkütücü bir ses. Zamanında da insanları burada katlediyorlardı. Şurada gördüğünüz bir taş, onun üzerine yatırıp kanını akıtıyorlardı. Yerde kırmızılıklar var ama belki de onlar kandır, biliyor musun? Değildir be. Bak kırmızılıklar gözüküyor mu? Boya gibi. Hafif böyle şey kalmış. Zamanında işte İspanyollar burayı keşfettiğinde demişler ki kan kokusundan şehre girilmiyordu demişler. Yani o kadar çok kurban varmış. Şu an bile ufaktan böyle bir koku geliyor yani. Kan değil ama farklı bir koku var burada. Kül gibi böyle garip bir koku var. Bak o zaman askerleri de şu şekildeymiş büyük ihtimalle. ¿Cuánto custa? 300 pesos. Caballero Jaguar. Aztek. El calendario azteca. Aztek kat. Güneş tanrısı o da. Nasıl expensive. Gracias. Buraya gelirken yanınızda yemek getirin, su getirin çünkü çok büyük bir alan, çok büyük bir antik kent ve 5-6 saat falan burada olmanız gerekiyor dolaşmanız için. Daha bizim zamanımız da var. O yüzden karnınızı doyurun yani, bir şey demiyorlar zaten yerken. Evet, çok acıktım. Hadi afiyet olsun. Abi yapımına bakar mısın, ne kadar güzel ya. Çöp kovaları biraz bozmuş ama şunlar geçmişte aslında çizimlermiş. Bu çizimler zamanla dökülmüş. Bak görüyorsunuz zaten biraz kabarmış, böyle dökülüyor. Yukarıda da aynı şekil figürler var. Çoğunu taşımışlar zaten müzelere. Buralar biraz boşalmış. Bak şuralarda falan diplerde hep böyle adım adım boyanmış şeyler var. Şurada da kolonlar var abi. Kolonun etrafını güçlendirmişler tahtayla falan. Ancak çok güzel yapılmış ya. Acayip düzenli. Kolonun güzelliğine bakar mısın? Şuradaki tahtalar yeni desteklemişler hep. Normalde bu yerlerin girişleri hepsi açık ancak pandemiden dolayı kapanmışlar. Millet dip dibe girip koronayı birbirlerine hoplatmasın diye. Bak kolonlar çok iyi ya. Şunlar hep volkan taşları, volkanik taşlar. Ve bu şehirde döneminde 200.000 kişi yaşıyormuş. Yani İspanyollar burayı keşfedince 200.000 kişinin yaşadığını öğrenmiş, görmüş. Yani 200.000 kişi, bayağı iyi. Demiştim zaten Meksikalılar Meksika'dayken de 25 milyon Aztekli yaşıyormuş Meksika'nın etrafında toplam. Burası 200.000. O 25 milyondan 200.000'i buradaymış. En güzel manzarayı burada yakaladım. Ay piramidi, Güneş piramidi. Ve aslında burada Kapadokya'daki gibi balonlar da uçuyor ancak şu an koronadan dolayı kaldırmışlar. Balon şirketi de İngiltere'den bir şirket. Bu sebeple güvenli diyorlar binilmesi. Böyle bir bilgi vereyim dedim. Böyle bir şehrin milattan önce 200'lü yıllarda düzenlendiğini düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güzel ayarlanmış değil mi? Yani 2200-2300 yıl öncesinde, belki de daha eski. Fakat taşların tarihinden anlaşılan o yıllar. Yani buradaki kemik bulguları falan o yılları gösteriyor. Burada dediğim gibi Azteklerden önce kimin yaşadığı bilinmiyordu. Ancak bir ihtimal Toltek denilen uygarlığın bunları yaptırdığını söylüyorlar. Düşünüyorlar yani bu piramitleri. Toltek. Bak merdivenin ucu böyle bir yılan kafası deseni var. Bak burun delikleri, göz yuvası, ağzı. Merdivenin tam köşesinde şöyle. Burası önemli odalardan biri. Dediğim kolonlar desteklenmiş İspanya tarafından tahtalarla. İçeride Azteklilerden kalan çizimler var duvarda. Dokunmayın yazmışlar. Şu an adam düzenliyor duvardaki eserleri. Şırıngayla yapıştırıyor kopan yerleri. Burada bulunan piramitler Mısır'daki gibi değil. Çünkü Mısır'daki piramitler Firavun için yapılmış, Firavun için tasarlanmış mezarlar. İçerisinde Firavun mezarları bulunuyor. Ancak buradakilerde hiçbir şey yok. İçi boş yani. Boş değil, taşlarla dolu. Sadece üst üste yığmışlar, yükseltmişler böyle. İçlerinde bir şey yok, oda yok. Yani mezar yok. Burası sadece tanrılara ibadet etmek için yapılan piramitler. Aynı şekilde Güneş piramidi de öyle. Burada da bir çizim var. Bu bir puma çizimi. Eski çağlardan kalma. Aztek veya öncesi. Bak bu merdivenin solunda bir puma var. Sağında da bir puma varmış. Çok net anlayabilirsiniz şu taştan. Ancak zamanla dökülmüş. Korunmadığı için. Şunu tahtayla kapatmışlar. Büyük ihtimalle yağmur şey yapıyor, etkiliyor hepsini. Bu da dökülmüş gitmiş. Puma'nın yolu gibisinden.
Abi şehirdeki bu odaların da çizimlerin bulunduğunu çok net anlayabilirsiniz. Şöyle hani çizmek için bir sıvamışlar bir şeyle, çamur gibi üstünü çizmişler. Yukarıyı da korumak için kapatmışlar büyük ihtimalle yağmurdan. Ancak yukarısı çökünce, çöktüğü besbelli. Taşlar dipte kalıyor. Çizimleri de yağmur zedeliyor. Zaman içerisinde de çizimler yok olup gidiyor. Çok net anlaşılıyor yani buranın çizimlerle dolu olduğu. Hatta belki bu duvarların üstü de o çamurla kaplanmıştı, çizilmişti ancak zamanla aktı gitti, en son hali bu kaldı. Bak burası. Kesinlikle çizim ya. Sıvamışlar yani, belli, çizmişler üstüne. Bu büyük ihtimal Azteklilerden öncesinin merdiveni, yani direkt taşları dizmişler, araya çamur koymuşlar, pek bir düzen yok. Ancak şu taşlı, ufak taşlı güzel duranlar Aztek sanırsam. Yani adamlar bayağı iyi yapmış. Bak şu araya kaya da koymuş, kesip düzenlemiş bayağı, ama Aztek öncesi bayağı şeymiş yani, baştan sağma. Yani şuradan da anlayabilirsiniz. Dış, yani merdivenlerin içerisi daha böyle taşlar darmadağın dizilmiş. Ancak Aztek üstüne bir daha böyle bir sıvama yapmış yani. Abi bak orada havai fişek gibi bir şey atıyorlar. Top atıyorlar yani, Ramazan topu gibi. Anlamı turistik aktivite bu alanda bitti demekmiş. Çıkıyormuşsunuz yani. Bak nasıl patlıyor, ardı ardına atıyor, Ramazan topu gibi. Renkli bir şey değil yani, gözükmüyor zaten. Güneş piramitini de görelim, son olarak çıkalım sonra buradan. Bak bu gördüğünüz abiler değişik sesler çıkarıyor. Adamlar enstrüman yapmışlar o dönemde hayvan sesi çıkarmak için. Kuş sesi, şahin sesi, kaplan sesi, puma sesi. Duvara çizdikleri hayvanların sesi. Bak bebelere bak. Bebeler öttürüyor. Çok dikine yapmışlar ya. Bak seslere bak. Kızılderili sesleri gibi biraz. Gracias. Gracias. Sesten konuşamıyorum ki, her yerden kedi sesi, kuş sesi çıkıyor adamlardan. Burası Güneş Piramidi'nin etrafı. Size nasıl yapıldığını, nasıl Aztekler tarafından restore edildiğini, İspanyollar tarafından nasıl böyle olduğunu, UNESCO tarafından nasıl korunduğunu göstereceğim şimdi. İçeride bir delik var. Delikte ne var? Hiçbir şey yok. Çeşit kapı gibi. Milattan önce 200'de yapmışlar bunu. Bak taşlı desenleri de şöyle koymuşlar. Ulaşamıyorsun ama görebilirsin. Bak insan figürleri falan var. Bak şöyle kurbağa ağzı gibi şeyler de var. Yüz ifadeleri, güneş şeyleri, delikli melikli her şey var. Bak burada çok eski zamanlarda çekilmiş fotoğraflar var. 1910'da insanlar böyle gelmiş. İspanyol büyük ihtimal. 1832. Tepesinde ağaçlar falan varmış o dönem yani. Kesmişler, budamışlar. Hala bir bitki şeyleri var ama 1832 bu da. Çok eski. 1884 yılındaki fotoğraf. Milattan önce 200'lerden bahsediyorum yani, düşün. Kimse nereden geldiğini, nasıl olduğunu bilmiyor. Bir anda böyle dümdüz piramit olduğunu düşün burada. Ve şu an gözüken Azteklerin de öncesi, yani milattan önce 200 yıllarda yapılmış olan piramidin ta kendisi. Ta kendisi yani, ta kendisi. Bak şu ufak ufak çıkıntılı taşlar tepeye rahat tırmanmak için. İnsanlar büyük ihtimalle adımlarını oraya basıyordu. Tırmanırken tutunuyordu. Yaşlılar, gençler. Tepede de buluşup birlikte dua ediyorlardı. Tabi normalde kralın yeriydi o zamanlar. Kral çevreyi gözlüyordu. Tepede dualar ediyordu. Güneş tanrısı için, ay tanrısı için de kurban veriyorlardı. Bu da bizim Hebe. How was it? Çok büyük, en büyük. Because high is not so high, but this white. 225. Yeah, it's so big. That's true. Çok büyük. 225 metre bir köşesinden bir köşesi, yani kenar uzunluğu. Ve o şeyini hesaplayın, a kare işte. 225 a kare. Evet.
Bak şuradan daha rahat anlaşılıyor. Tam köşesindeyiz bir ucu. Şurası da diğer ucu. Yani 225 metre gidiliyor. Ve merdivenler yapılmış. Çıkıntılı taşlar koyulmuş. Belki o dönemde kas sistemi gibi bir şey vardı. Merdiveni sadece kral kullanıyordu. Şu çıkıntılı taşları sadece köleler, insanlar falan kullanabiliyordu. Ama sağlam yapmışlar. Yani 2000 yıllık piramit. Diğer köşesindeyiz. Buradan orası da 225 metre. Yani acayip hesaplanmış. Adım mı saymışlar? Nasıl yapmışlarsa tam 225 metreymiş yani. Piramitte böyle. Abi bunun altında da 2 tane mağara varmış. Ve bu mağaraları insan hayatıyla ilişkilendirmişler. Mağaranın bir girişi ölümü temsil ediyor. Çıkışı da yani tam tersi de olabilir. Girişi doğumu temsil ediyor. Çıkışı da ölümü temsil ediyormuş. Bu yüzden buraya önemli bir piramit yapmışlar. İnsan hayatıyla ilişkili olduğu için bu mağaraların. Ben şurayı görünce o dönem hendeğin de olduğunu düşündüm. Yani şurada bir yapılmış taş var. Karşıda bir yapılmış taş var. Burası bir yol gibi. Sanırsam piramite erişimi engellemek için. Yani bir insanın atlayamayacağı bir boyutta, bir de derinse, yüzme de bilmiyorlarsa, ki buralarda ne deniz var, ne göl var, ne bir şey var. Kurak bir arazi Meksika'nın ortası. Belki de böyle bir savunma yaptılar. Belki gözlemci kulesi falandı önceleri. Sonradan tapınaklaştı. Bir sürü teori var tabii. Kimse bilemiyor. Ama bir hendek durumu var sanki burada. Çamur birikmiş yani içinde. Sonra su gitmiş. Sonra o kurumuş, taşlaşmış falan. Öyle bir şey gözüküyor. Çizim olayları da dediğim gibi bak şu çamurla sıvama yerleri hala duruyor. Yağmurdan hasar görmüş tabii, akmış gitmiş boyalar. Ama belli yani bir sıvanmış dip taraflar. Şuralar falan. Boyalar silinmiş. Ki şuralar da aynı şekil. Şuralarda da duvarlar örülmüş. Sıvanmış. O sıvalara da büyük ihtimal çizimler yapılmış yani. Ama zamanla akıp gitmiş. Şöyle de bir şey var. Burayı Aztekliler bulmadan önce de belli bir süre burası kayıpmış yani. Terk edilmiş. Kimsenin yaşamadığı boş bir yermiş. Yüzlerce sene kimse kullanmamış. Ardından Aztekliler keşfetmiş. Ondan sonra düzenli bakımını yapıp İspanya tarafından da Aztekler yok edilince bu zamana kadar Meksika'ya kadar kalmış. O dönem burada dünya üzerindeki en eski taş devri vardı. İspanyollar burayı keşfettikleri zaman hala taşlarla, yani 1500'lü yıllarda hala teknolojileri taşların üzerine kuruluydu. Bu sebeple İspanyollar buraya geldikleri zaman kendilerini Azteklerle savaşır halde buldular ve bu savaşın adına taş devri ve demir bakır mı diyorlar, ne diyorlar, kılıç devrine. Taş devrindeyken adamlar, Avrupalılar yani İspanyollar bronzu geçmişti, demire gelmişti. Yani artık demir dövüyorlardı, kılıçlarla gelmişlerdi buraya. O yüzden çok fark varmış aralarında. Çok rahatlıkla kılıçtan geçirmişler, temizleyip almışlar yani. Artan kurabiyeleri de karıncalara verdik. Öpür öpür yiyorlar onu. Bir abiye sorduk, dedik verelim mi? Ver ver, onlar yer dedi. Zaten böyle taşla çevirmişler etrafını ki insanlar basmasın yuvalarına diye. Hepsi öyle. Şu kaktüslere bakar mısın? Boya. Meksika kaktüsle dolu. O zaman Aztekler de kaktüslerle bayağı cebelleşmişler büyük ihtimal. Ve içi de böyle odunsu. Bildiğin ağaçın içi gibi yani. Ağaç gibi yani. Ağacın dışında yeşil bir şey olduğunu düşün. Aynı öyle. Sizlere bugün Teotihuacan antik kentini gösterdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye bye. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.